Merhaba. Bugün bu sevimli ve işlevsel, her eve lazım kaktüs iğneliği yapıyoruz. Artık ip ve kavanozları değerlendirebileceğiniz minik bir proje. Hazırsanız başlıyoruz. Malzemeler: saksı için iki farklı tonda kahverengi, kaktüsün gövdesi için yeşil, kaktüsün çiçeği için pembe ve sarı renkte orta kalınlıktaki ipler, doldurmak için elyaf, kavanoz, makas, örmek için 2 numara tığ, yün iğnesi ve biraz yapıştırıcı. İlk olarak kaktüsün gövdesi için 18 adet zincir çekiyorum. On yedinci zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ard arda 2 sık iğne yapıyorum. İkinci yaptığım sık iğnenin gösterdiğim kısmına batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımda tutuyorum. Sonra tabandaki zincire batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. Hepsini bir seferde topluyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Bu 2 oldu. Üçüncüyü de birlikte yapıyoruz. Bu 3 oldu. 12'ye tamamlayıp geliyorum. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Ve son zincire bir ilmek kaydırma ile sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip ikinci sıraya dönüyorum. Üstteki zincir görünümün dışta kalan kısmına batıp bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bundan sonra hep bu şekilde batacağız. Zincir görünümünün dış kısmına. Ard arda 2 sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin bu kök kısmına ve bir sonraki zincire batıp 3 ilmeği tığıma alıyorum ve tek seferde topluyorum. Bundan yine 12 tane yapacağız. Sıra sonuna yaklaştık. Bir sık iğne ve bir ilmek kaydırma ile ikinci sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip üçüncü sıraya dönüyorum. Bundan sonraki sıralarda birinci ve ikinci sıraya başladığım gibi başlayacağım. Sıralarımı birinci ve ikinci sırayı sonlandırdığım gibi sonlandıracağım. Bu şekilde 14 sıra daha örüp geliyorum. Toplamda 16 sıra ördüm ve geldim. İpimden dikmek için pay bırakıp kesiyorum. Zincir çekip sonlandırıyorum. Şimdi çiçeği yapıyorum.
Sihirli halkayla başlıyorum. Bir zincir yapıp ilmeğimi çıkartıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. İpimi çekip halkamı sıkıyorum. Ve ilk sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma ile ikinci sıraya geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha. Ve aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha. Yani artırıyorum. Bu şekilde bir sık iğne, bir sık iğne, bir artır şeklinde. 6 olan sık iğne sayımı 9'a çıkartıyorum. İlmek kaydırma ile 3. sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekip 3. sırada hiç artırma yapmadan ya da eksiltmeden 9 tane sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırma ile 4. sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekip bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir çekip yaprakları yapmaya başlıyorum. Beşinci zincire dönüp bir sık iğne. 4. ve 3. zincirlerden aynı anda ilmek çıkartıp tek seferde topluyorum. İkinci ve 1. zincirlere birer tekli trabzan yapıyorum. Sonra yaprağın ilk zincirinin sağda kalan yanına batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra yana geçip ikinci yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bir sık iğne ve 6 zincir. Birinci yaprağın aynısı. Toplamda 9 yaprak örüp geliyorum. 9. yaprağı 1. yaprağın dibine ilmek kaydırma ile bağlıyorum. İpi kesip artık ipleri temizliyorum. Şimdi çiçeğin ortası için sarı ipi parmağıma 5-6 kez dolayıp ipi 15-20 santim fazlalıktan kesiyorum. Ve kestiğim ucu iğneye geçirip gördüğünüz gibi minik bir püskül yapıyorum. Püskülün ucunu kesip ipin katlarını ayırıyorum.
püskülü istediğim boyutta kısaltıyorum. Çiçeğin ortasından geçiriyorum ve çiçek de bitmiş oluyor. Şimdi toprak kısmını yapıyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Bir zincir çekip ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Halkanın etrafına 8 adet sık iğne yapıyorum. İlk sık iğneye ilmek kaydırma ile batıp ikinci sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekip her boşluğa 2 sık iğne yaparak toplamda 16 sık iğne elde ediyorum. İlmek kaydırma ile 3. sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekip bir sık iğne, bir sık iğne ve bir artırma. Bu şekilde devam ederek 16 olan sayımı 24 sık iğneye çıkartıyorum. Sıra sonunda yine ilmek kaydırma ile 4. sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekip bu sefer 2 sık iğne, bir sık iğne, bir artır şeklinde 24 olan sayıyı 32'ye tamamlıyorum. Bir sıra daha öreceğim. 5. sırada 3 sık iğne, 1 sık iğne, 1 artır şeklinde örüyorum. Ve 32 olan sayımı 40'a tamamlıyorum. İpimi kesip temizliyorum. Şimdi saksıyı yapıyoruz. Açık kahverengi ip ile toprağın herhangi bir yerinden ilmek çıkartıp etrafını sık iğnelerle örüyorum. Artırma ya da eksiltme yok. 40 adet sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırma ile 2. sıraya çıkıyorum. Yine 40 sık iğne yapıyorum ve 3. sırayı da aynı şekilde. İstediğim boyutta oldu. Şimdi kenar süsünü yapıyorum. Bir sık iğne, 3 zincir çekip aynı sık iğnenin dibine batıyorum. Sonra yanına bir sık iğne. Diğer boşluğa bir sık iğne, 3 zincir şeklinde tüm sırayı tamamlıyorum. İlk yaptığım pıtırcığa ilmek kaydırma ile bağlıyorum. İpimi kesip temizliyorum. Şimdi yine açık kahverengi ip ile gördüğünüz gibi sık iğnelerin arasında ilmek çıkartıp her sık iğne arasına ikili trabzanlar yapıyorum.
Tüm çevreyi bu şekilde örüyorum. 40 adet ikili trabzan yapıp saksıyı bitiriyorum. Evet, artık parçaları birleştiriyoruz. Kavanoz kapağına yapıştırıcı sürüyorum. Ve örmüş olduğum saksı parçasını yapıştırıyorum. O kururken kaktüsü dikiyorum. Fazlalık bıraktığım ipi iğneye geçiriyorum. Başlangıçta ördüğümüz zincire alttan batıyorum. İğnemi çıkartıyorum. Tam karşısındaki zincir görünümünün iç tarafından çıkıyorum. Hep aynı şekilde dikerek sona kadar geliyorum. Şimdi kaktüsün tepesini topluyorum. Sıkıca büzüp ipi iç tarafta gizliyorum. Elyafla dolduruyorum. İğneme ip geçirip kaktüsün zincir görünümlerinden geçerek kaktüsü büzüyorum. İpimi sabitleyip kesiyorum. Çiçeği kaktüse monte ediyorum. Biraz yapıştırıcı ile sabitliyorum. Çiçeğin yapıştırıcısı kuruyunca kaktüsü saksıya monte ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sıra aile fotoğrafında.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.